Evet, aslında mikrofonu test etmek için kamerayı açtım. Ama şu armutları da göstereyim. Bayburt'ta hiçbir şey yetişmez dedikleri yerde şu an onlarca meyve yetiştiriyoruz. Elma, armut, şeftali, erik, ayva. Şu önümüzdekiler fındık. Çok az veriyor ama zamanla artacak diyorlar. Evimiz, yerimiz gerçekten çok güzel. Keşke her zaman burada çalışabilsem, her zaman burada kalabilsem. Ama işte şartlar her zaman uygun olmuyor. Şimdi iş bitti. Ailemle, çocuklarla, arabayla biraz gezelim dedik. Nereye gideceğiz hiçbir fikrim yok, bir plan da yok. Ama mümkün oldukça farklı yerlere gidip video çekmek istiyorum. Bakalım nerelere gideceğiz. Selam. Bay bay. Yerimiz gerçekten çok güzel. Anlatılmaz yaşanır dedikleri cinsten. Bayburtlar için önemli bir yerdeyiz. Şehit Osman Türbesi. Bayburt'un en yüksek tepelerinden, Bayburt merkezindeyim. En yüksek tepelerinden birindeyiz. Türbe orada, göstereceğim, yanına gideceğiz ama öncelikle Bayburt'un şöyle bir manzarasını göstereyim. Gün batımı saat 6.30 civarı. Güzel bir atmosfer var. Karşıda görmüş olduğunuz üzere Bayburt Kalesi var. Bayburt yani Çinimaçin Kalesi. Neden Çinimaçin? Zamanına göre çok süslü bir kaleymiş. İçinde çinilerle süslenmiş bir kaleymiş. Bu yüzden de Çinimaçin ismini vermişler. Bizim için niye önemli? Şundan dolayı malum soy ismim Topçu. Topçu soy ismimin geldiği yer bu kale. Büyük dedem Bayburt Kalesi'nde topçuymuş. Topçu Fezo diye biliyoruz ismini. Tam olarak Feyzullah mı, Fevzi mi ya da ne olduğu hakkında tam net bir bilgi yok. Çünkü eski zamanlarda lakapla hitap etmek ya da lakabı kullanmak daha yaygındı. Büyük dedemin lakabı da Topçu Fezo'ymuş. Şu karşıda gördüğünüz siyahlıklar güneş panelleri. Bilmiyorum şöyle gözüküyor mu ama güneş panelleri. Bayburt son zamanlarda enerji yatırımına çok ağırlık verdi. Hayretten bu kaleyle ilgili Türklerin 3 büyük kalesi vardır derler. Kerkük, Harput ve Bayburt derler. Neden böyle bir durum var, neden böyle bir bilgi var bilmiyorum. Ama ben bunu birçok yerde duydum. Kerkük, Harput ve Bayburt. Türklüğün 3 büyük kalesi. Evet, güzel bir gün batımına denk geldik. Bayrağımız dalgalanıyor Bayburt'un en yüksek tepesinde. Evet, doğamızda yaptık. Evet, Saltuk oğulları, Mengüç Gazi'nin kardeşi Şehit Osman. Burada da silik de olsa kitabe bulunuyor. Mezarlarla ilgili, türbeyle ilgili bilgi paylaşıyor. Şehit Osman'ın türbesi. Şu türbenin girişiyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Burası çok alçak bir yapı. 1.70'in üzerindeki bir kişi eğilerek girmek durumunda. Eski insanlar da biliyorsunuz hep zaten o boylardaydı. Oradaki ama şu, saygısızlık olmasın diye insanların eğilerek girmesi. Eski zamanlarda özellikle camilerde de bu usul vardı. Gelen kişi mecbur eğilmeye, saygı göstermeye, öyle dik
gerile gerile kimse girmesin diye bu tip yerlerde girişi alçak yaparlardı. Şimdi farklı bir yere gideceğiz. Evet, kutsal topraklara geldik. Bayburt Kalesi, Bayburt Merkez. Bugün 1 Ağustos 2025 Cuma günü. Hava gerçekten çok sıcak. Küresel ısınma ile mi ilgili bilmiyorum ama Bayburt seneden seneye sanki daha sıcak oluyor. Tabii ki nem oranı bir İstanbul, bir Trabzon ya da işte İzmir gibi değil. Ama gerçekten sıcak. Güzel Bayburt'umuzun Cumhuriyet Caddesi. Normalde farklı bir yere gideceğiz ama şöyle bir tur atayım dedim. Tur atıp buraları size gösterip sonrasında farklı bir yere geçeceğiz. Buradan valimize de selamlar. Kendisi özellikle şehit ailelerine karşı çok ilgili. Evet, Saat Kulesi'ndeyiz. Bayburt'un en önemli noktalarından birisi Saat Kulesi. Rus işgali sırasında mecburen Anadolu'ya göç eden Bayburtlular Çorum'da görüyorlar Saat Kulesi'ni. İşgal bittikten sonra memleketlerine geri geldiklerinde aynısını biz de yapalım deyip bu kuleyi yapıyorlar. Çorum'daki Saat Kulesi'nden esinlenerek yapılmış. Arkasında da Bayburt Kalemizi görüyorsunuz. Evet, Çoruh Nehri Türkiye'nin en hızlı ve debisi en yüksek nehirlerinden birisi. Evet, başka bir tepeye geldik. Şehit Osman Tepesi hemen karşıda kaldı. Bayrağın olduğu yer Bayburt Kalesi. Biz direkt karşı taraftayız, Duduzar tarafındayız. Vağ'ın da Konursu tarafı şu karşı yolun gittiği güzergahta. Neredeyiz? Bamsı Beyrek Seyir Terası'ndayız. Burada bir çay içeceğiz. Bayburt Belediyesi'nin bir yeri. Son zamanlarda böyle sosyal tesisler yapılmaya başlandı. Evet, ışıklar yandı kalenin. Saat kaçta yanıyor bilmiyorum ama şehrin ışıkları şu an yandı. Evet, iyi denk geldi. Bütün kale ve sokak lambaları yandı. Bayburt Belediyesi'nin sosyal tesisi. Aynı zamanda Bayburt manzarası. Evet. Evet, asıl gideceğimiz yer orası. Cam teras da şuradan şöyle bir en azından burayı bir göstereyim. Bayburt'umuzun güzel bir tarafı. Şimdi Çoruh Nehri buradan akıyor. Şu altta gözüküyor mu bilmiyorum ama şu öbür taraftan daha güzel gözükecek. Çoruh Nehri kalenin etrafından dönüp böyle gidiyor Konursu'ya doğru. Bayburt Kalesi o yönden çok korunaklı. Üç tarafı diyebilirim, bir tarafı değil çünkü. Üç tarafı nehirle çevrili. Etrafından, dağın etrafından nehir dönüyor. Hatta şu altta da bir yer var. Eskiden kaleden işte kovaları sarkıttıklarında nehirden su çekiyorlarmış. Öyle bir yer var. Direkt kalenin içine çıkan dağın içinde bir tünel var. İşte memleketimiz burası. Bayburt'umuz. Çoruh Nehri oradan geliyor. Dağın etrafından dönüp aşağıya doğru ilerliyor. Bayburt Kalesi, Şehit Osman Tepesi. Ve şu anda Bayburt için iftar vakti değil tabii ki. Ezan okunuyor sadece. Şu an bulunduğum platform sallanıyor. İnsanlar nasıl korkmuyor bilmiyorum. Yani şöyle bir yerdeyim. Bayburt Belediyesi nasıl böyle bir riskli bir iş yapmış bilmiyorum ama gerçekten ürkütücü. Aşağısı bayağı yüksek çünkü. Düşenin sağlam kalma, möhkem kalma şansı yok. Ama kafe mekan çok güzel. Gerçekten güzel düşünülmüş. Çok güzel bir atmosfer var şu anda. Çok rüzgar da yok. Şehrimiz biraz elden geçse çok güzel gerçekten.
Çocuklar orada parkta oynuyorlar ve biz de şu ileride oturacağız. Yani hem burada otururken, oturup çayını içip şehri izlerken hem de çocuklar parkta oynayabiliyor. Şehrimiz küçük ama güzel, güvenli. Yani ülkenin en güvenli şehirlerinden birisi. Bunun sebebi de nüfusun az olması, insanların bir olması. Şu an bulunduğum platform titriyor ve bir tık tırsıyorum o sallandıkça. Şöyle ufak ufak içeriye doğru geçeyim, çayımı içeyim. Az sonra hava kararacak, karardıktan sonra bir tık daha video çekerim burada. Evet, her şehir gecenin karanlığında çok daha güzeldir. Ayın aydınlattığı güzel bir akşam. Bayburt'tayız. Güzel çayımızı içtik. Tatlımızı yedik. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Özellikle buraya gelirseniz çay da çok güzel, waffle da çok güzel. Bamsı Beyrek Seyir Terası. Evet, güzel Bayburt'umuz. Bundan sonra şimdi toparlanıp eve gideceğiz. O yüzden yol karanlık olacak. Videoyu burada sonlandırıyorum. İyi akşamlar dilerim.